Dinle Kemal. Ne annen ne de baban kötü insan değiller. Ne biliyorsun? Tanıyor musun babamı? Gördün mü hiç? Herkese selam. Bir çocuk oyuncu hayal edin. Tek bir cümlesiyle koca bir ülkeyi aynı anda ağlatmayı başaran. Sonra o çocuk nasıl oldu da bir gün kendi hayatının en karanlık sahnesinde hapsoldu? Milyonların Ömercik diye bağrına bastığı o boncuk gözlü çocuk dünyasını aydınlatan o ışığı nasıl kaybetti? Ve asıl can acıtan soru şu: oyunculuk kariyeri bittiğinde insanlar neden ona sırtını döndü? Bugünkü videoda sizlere Ömer Dönmez'i, namı diğer Ömerciği, doğumuyla ölümü arasında geçen Yeşilçam serüveni ve başından geçen olayları sizlere anlatıyorum. İyi seyirler. Aslında her şey bir masal gibi başlamıştı. Gerçek adı Ömer Dönmez olan Ömercik, 13 Ağustos 1959 yılında Sakarya'da şekerlemeci bir babanın oğlu olarak dünyaya gözlerini açtığında hayatının bu kadar acı tatlı bir senaryoya dönüşeceğinden habersizdi. Henüz 4 yaşındayken eniştesi Hamdi Değirmencioğlu'nun elinden tutup onu İstanbul'a getirmesiyle her şey değişti. Ses dergisinin Çocuk Yıldızlar yarışmasında ikinci oldu ve o gün Yeşilçam'ın kapıları ona ardına kadar açıldı. Düşünsenize, daha sokakta misket oynaması gereken yaşta Cüneyt Arkın'la, Türkan Şoray'la, Ayhan Işık'la kamera karşısındaydı. O meşhur "size baba diyebilir miyim" cümlesini kurduğunda sadece karşısındaki oyuncunun değil, tüm Türkiye'nin boğazı düğümlenirdi. Ama o setlerin arkasında başka bir gerçek de vardı. Yıllar sonra o günleri anlatırken kurduğu şu cümle aslında her şeyi özetliyor. "Ben hiçbir çocukluğumu yaşamadım, oynuyordum ama yalnızca filmlerde. 15 günde 2 film bitirirdik" diyordu. Parklarda arkadaşlarıyla koşturmak yerine bir profesyonel gibi setten sete koşan bir çocuk. Hatta o kadar kaptırmıştı ki kendini, gerçekle kurgu birbirine girmişti. Bir defasında çekim arasında üzerindeki yırtık pırtık kostümlerle dedesini ziyarete giderken yoldaki bir adam onu gerçek bir hamal sanmış. Demiş ki, "Gel şu bavulu taşı da para vereyim." Ömerciğin verdiği cevapsa tam onun asil karakterine yakışır cinsten. "Sen taşı da ben sana vereyim." O dönemde inanılmaz paralar kazanıyordu. Film başına 20-30 bin liralar, 35-40 bin liraya ev alınan bir zamanda bu çok büyük bir servetti. Babasına 4 tane ticari taksi aldırmıştı, ailesinin tüm yükü o küçük çocuğun omuzlarındaydı. O meşhur Ayşecik ve Ömercik filmlerinde o kadar çok şurup içmişti ki, kendi deyimiyle "o kadar çok şurup içtim ki bir daha hiç hastalanmam herhalde" diye şakasını yapıyordu. Ama kaderin ona hazırladığı hastalık ve kaza çok daha başkaydı. İşte her şey o uğursuz gün oldu. 13 Ağustos 1959. Her şey saniyeler içinde yaşanmıştı. Aracının gevşeyen kelebek camı vidasını sıkmaya çalışan Ömercik elindeki tornavidayla dikkatlice uğraşıyordu. İşini kontrol etmek için üst taraftaki delikten içeri bakmak istediği anda beklenmedik bir kaza meydana geldi. Bir anlık kaymayla tornavida doğruca gözüne saplandı. Acıdan yere yığılırken çevresindeki arkadaşları hemen yardımına koştu. Zaman kaybetmeden onu bir araca bindirip Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniğine yetiştirdiler. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen o dönemin tıbbi imkanları böylesine ağır bir yaralanma karşısında yetersiz kalmıştı. Yapılabilecekler ne yazık ki oldukça sınırlıydı. O an sadece bir organını kaybetmedi. Jön olma hayallerini, sinemadaki geleceğini, her şeyini o tornavida ucunda bıraktı. İşte tam burada Yeşilçam'ın o buz gibi vefasızlığı girdi devreye. Hastane koridorlarında beklerken gözleri o 65 filmde beraber oynadığı dostlarını aradı. Ama kim geldi dersiniz? Neredeyse hiç kimse. Sadece Filiz Akın ve kuzeni Zeynep Değirmencioğlu. Yıllar sonra bu vefasızlığı şu sözlerle anlatacaktı. "Kazadan sonra beni Zeynep ve Filiz Akın dışında kimse aramadı. Düşenin dostu olmuyor, sinema vefasız. Artık oluruna bıraktım" demişti. Peki sonra ne yaptı? Hayat devam ediyordu. Kapalı çarşıda konfeksiyon işine girdi, overlockçuluk yaptı. Kendi pantolonlarını dikecek kadar ustalaştı. Tam bir mesleğim oldu derken bu sefer de motosiklet kazası geçirdi. 2 bacağı birden kırıldı ve 1,5 yıl yatağa mahkum kaldı. Sanki felek sillesini vurmaya doyamıyordu. Eldeki avuçtaki her şey eriyip gitti. O taksiler satıldı, paralar tükendi. Kendi ifadesiyle "çok para kazandım ama yok oldu gitti. Elimize geçeni yedik, geleceği düşünmedik" demişti.
Bir dönem Avşa'da büfe işletti, hamburger ve tost sattı. Milyonların tanıdığı o çocuk yıldız ekmek parasının peşinde sessizce savaştı. Hiç evlenmedi. Hep o mütevazi Selimiye'deki evinde anne ve babasıyla yaşadı. Yıllar sonra onu 2. Bahar dizisinde bir kuruyemişçi olarak izlediğimizde o eski ışıltısından eser yoktu ama o vakur duruşu hiç değişmemişti. Ömerciğin en can alıcı cümlesi ise şuydu: "Oynadığım filmlerde hep iyiler kazandı ama gerçek hayatta hep ben kaybettim," diyordu. 2020'nin Şubat ayında annesini kaybettikten sadece 3 ay sonra o yorgun kalbi daha fazla dayanamadı. Kuah ve kalp kriziyle gelen veda belki de onun için bir huzura kavuşmaydı. Cenazesinde belki o eski şaşalı günlerinin kalabalığı yoktu ama Edison gibi vefalı birkaç dostu ve onu gerçekten sevenlerin samimi gözyaşları vardı. Ömer Dönmez, bizim Ömerciğimiz. Ne istiyorsun? Bizim günahımız ne? Sen niye bize kötülük yapıyorsun? Ne kötülük etmişim? Sen benim babamı hapse attın. Herhalde babam bir suç işlemiştir. Suç işlemez benim babam. O sadece bir çocuk yıldız değil, bir devrin masumiyet simgesiydi. Şöhretin en tepesini de gördü, hayatın en sert tokadını da yedi. Ama o her şeye rağmen onuruyla, kimseye yük olmadan o pırıl pırıl kalbiyle göçüp gitti. Kimi çocuk parklarına adını vererek, kimimiz de kalplerimizde yaşatmaya devam ediyoruz. Şimdi ne zaman eski bir filmde o boncuk gözlü çocuğu görseniz, sizler de onun bu hazin ama onurlu mücadelesini hatırlayın. Güle güle boncuk gözlü çocuk, biz seni hep o masum halinle, o içten bakışlarınla hatırlayacağız. Ömercik'le ilgili duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan paylaşabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşene kadar esen kalın.